Sevgili dostlarım, herkese merhabalar. Bu videoda sizlere çok güzel bir yağ kaynağı olan susamın değişik bir tüketiliş şeklini göstereceğim. Aslında bunu dünya üzerinde başka herhangi biri var mı yapan, onu da hiç bilmiyorum. Çünkü hiç karşılaşmadım gerçekten. Ne gerçek hayatta ne de internette. Ayrıca çok kısa ve sade bir taze fasulye tarifim olacak sizler için. Biraz da muhabbet ederiz. Lütfen takipte kalın. İçerisinden sağlık fışkıran klas tarifler. Yeterli ve dengeli beylerin adresi, bilinçli ve donanımlı kadınların merkezi. Onat Oktaş TV. Önce taze fasulye tarifiyle başlayayım isterseniz. Taze fasulye oldukça sade. Masada görüyorsunuz. Fasulyelerimizi temizleyip gerekiyorsa ayıkladıktan sonra kılçıklarından içine domates, sarımsak, soğan ve havuç ilave ediyoruz. Burada yaklaşık yarım kiloya 2,5 domates, bayağı bolca havuç, yani saymadım, yarım kilo olabilir. Bir orta boy soğan ve 2 tane de orta boy sarımsak ekleyerek ben bunu yaptım. Tabii ki siz tercihinize göre istemiyorsanız soğan koymazsınız veya sarımsak koymazsınız. İkisini birden koymazsınız veya ikisini birden koyarsınız. Havucu koymazsınız veya koyarsınız. Burada ben bu şekilde yaptım. Bakın, hiç tuz yok, yağ yok. Ben bunları daha sonradan ekliyorum. Neden? Bu şekilde herkese uygun oluyor. Bir. İkincisi, böyle alıştıktan sonra da daha güzel geliyor tadı. Tabii ki ben bunu tamamen yağsız bir şekilde tüketmiyorum. Bundan bahsetmiyorum. Tuzsuz bir şekilde tüketmiyorum. Bunları yiyeceğim zaman ilave ediyorum. Pişme esnasında değil. Gördüğünüz gibi şu anda tuzumu ilave ediyorum. Burada ihtiyacınıza bağlı, isteğinize bağlı. İster iyotlu, ister iyotsuz, ister deniz tuzu, ister Himalaya tuzu, ne istiyorsanız ondan koyarsınız. Kaya tuzu, neyse. Bu şekilde eğer iyotlu tuz kullanıyorsanız da iyottan maksimum verim almış olursunuz. Ayrıca o günkü gereksiniminiz de değişebilir. O günkü hareket durumunuza bağlı. Belki tuzsuz yemek isteyebilirsiniz. Belki normalden çok daha fazla tuz koymak isteyebilirsiniz. Burada da bir özgürlük tanıyor. Böyle bir avantajı var. Çok kişi birden tüketiyorsa da herkese bir kolaylık sağlıyor. Yani aynı ortamda belki bir böbrek hastası olabilir. Tamamen tuzsuz tüketmesi gereken, belki çok tuzlu tüketmesi gereken antrenmandan çıkmış bir sporcu olabilir. Bunları aynı masada birleştirme imkanını bu şekilde sağlıyoruz. Amaçlardan bazıları bunlar. Sonradan ilave etmenin. Bakın, masada gördüğünüz 4 tabağın ortasında duran öğütülmüş susam. Susamı eğer bir hastalığınız yoksa, özel bir alerjiniz falan yoksa istediğiniz herhangi bir markayı tercih edebilirsiniz tabii ki susam için. Fakat çölyaklıların ambalajlardaki uyarıları okuması gerekiyor ve bize belli markalar müsaadeli. O yüzden çölyaklıların bu duruma dikkat etmesi gerekiyor. Herhangi bir sağlık sorununuz yoksa susam susamdır. Bu susamı bu videoda direkt öğüteceğim. Görmüş olduğunuz kahve ve baharat öğütücüsü makinede bu şekilde geçiyor. Genelde kahve öğütme makinesi, elektrikli kahve öğütme makinesi, kahve ve baharat öğütme makinesi diye aratırsanız beğendiğiniz bir marka kullanabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi susam paketini açtım ve makinenin içerisine döktüm. 250 gramlık susamı bu makine 2 seferde öğütüyor. Bu işlem oldukça kısa sürüyor. Yani 30 saniye fazlasıyla yetiyor zaten. Gördüğünüz gibi susamlar öğütüldü. Bunları bir kaseye aktarıyorum. Gördüğünüz gibi biraz da eziyorum aşağı doğru. Bu şekilde 2 kaseye sığdırabiliyorum. Burada da kalanı içine doldurdum ve görmüş olduğunuz gibi aynı işlemi bir daha tekrarlıyorum. Dolayısıyla masada görmüş olduğunuz susam bu şekilde öğütülüyor. Bakın, bu fasulyede zeytinyağı dahil herhangi bir yağ bulunmamakta. İçine o öğünde tüketmek istediğim kadar susam koyuyorum. Bu benim bir akşam öğünümdü. Normalde akşam öğünlerinde ben çok yağlı tüketmeyi sevmiyorum. Yani bu kilo vermek
ile ilgili değil. Kahvaltı ve öğlen yemeğinde daha yağlı tüketip akşam düşürmek hem daha iyi hissettiriyor. Kesinlikle kilo vermeyle bir ilgisi yok. Ama beslenmem bozuk olduğu için epeydir, yani düzensiz olduğu için 2 öğüne sıkışınca yağı bu sefer daha fazla koydum. Tabii hareket düzeyi çok etkiliyor. Spor yaparken toplamda daha fazla hem yağ hem karbonhidrat, her şeyin tüketimi fazla oluyor tabii. Evet, gördüğünüz gibi biraz kekik ilave ediyorum. Kimyon da ilave edebilirsiniz. İstediğiniz baharattan koyabilirsiniz. Bunlar tercihinize kalmış. Ben burada sade tuttum. Evet. Yanına bu öğünde pilav tüketeceğim. Pilavı nasıl yaptığımı daha sonra göstereceğim sizlere. Şimdi kısa kesiyorum hemen ama özet olarak bu pilavda da hiçbir şekilde yağ, tuz yok. Bu gene saçma gelebilir ama aynı sebepleri düşündüğünüzde oldukça mantıklı. Yani bir ihtiyaç pek çok insan için. Ve böyle alışanlar için de gayet güzel bir yeme yöntemi. Tabii önceden hareket düzeyim yüksekken bu pilavın ben tek oturuşta mesela yarısını yiyordum. Ama şu sıralar 1/4'ünü yiyorum. Pilavın üzerine biraz karabiber döktüm. Tabii bu dediğim gibi zevk meselesi. İsterseniz hiç dökmezsiniz, isterseniz taze fasulyenin içine dökersiniz. Şimdi üzerine susam, kekik döktüğüm taze fasulyeyi bakın karıştırıyorum. Bu öğütülmüş susamlar taze fasulyenin suyunu emerek onu biraz daha böyle koyu bir hale getirecek. Hoş bir kıvam oluşacak. Gördüğünüz gibi iyice yedirdim. Ve akşam yemeği menüsünde başka neler yiyorum bakalım. Kavunum var. Ben genelde meyveyi bu ana yemeklerden, yani işte pilav gibi, fasulye gibi bir yarım saat önce, 1 saat önce yerim. O böyle sulu sulu olduğu için biraz tabii doldurabiliyor mideyi, karnı. Bir süre geçtikten sonra da ana yemeği yerim. Böyle daha çok seviyorum tüketmeyi. Eğer meyveyi biraz çokça yiyeceksem, yani çok az bir şey yiyeceksem bir arada yerim. Bu da tabii çok sık tükettiğim bir şey değil açıkçası ama enginar, normalde ben enginarı alır almaz soyarım. Yani soyulmuş şekilde almam. Hemen soyar öyle yerim. Fakat bunlar hediye geldi. Buzluktan çıktı. O yüzden biraz kararma durumu var. Yoksa ben hemen yerim. Yani yemek öncesi gibi yerim. Meyveler olduğu gibi. Onun üzerine limonlamıştım. Bir tane de sarımsak koydum gördüğünüz gibi. Bunun üzerindeki limon sularını bakın fasulyenin üzerine koyuyorum. Burada zevkinize kalmış. Gene nar ekşisi, koruk ekşisi de koyabilirsiniz. Hoş oluyor. Özellikle öğütülmüş susamla uyumlu oluyor bu tür yemeklerde. Ve gene streçliyorum. Burada size göstermek için tabii bunu biraz beklettim. Yoksa dediğim gibi ben normalde enginarı hiç soyulmadan alırım. Direkt tüketirim. Bakın, üzerine limon suyu döktükten sonra da yemeği iyice karıştırıyorum. Bu şekilde susam, baharatlar her yere homojen dağılıyor. Gördüğünüz gibi pilavın üzerine aktardım. İster bunu tamamını dökün, pilavla karıştırın, pilav üstü olsun. İster bir ondan bir bundan alın. Bunlar zaten kişiye kalmış. Gördüğünüz gibi gayet sade, hoş bir yemek. Zeytinyağı fanatikleri şimdi diyecek ki ben zeytinyağsız yapamıyorum. Eğer yani alışkın olanlar için bu çok güzel bir şey olsa da kimisi zeytinyağını hala arayabilir. Onlar da buna örneğin 4 kaşık 5 kaşık zeytinyağı koyacaklarına aynı kaloriyi sağlayacak kadar susam koyabilirler. İşte bir kaşık 120 kalori ise mesela sadece bir kaşık zeytinyağı koyup bir çorba kaşığı veya işte 2 tatlı kaşığı da susamı daha az ilave edebilirler. Bu şekilde zeytinyağının miktarını azaltabilirler. Öyle deneyebilirler. Aşama aşama buna geçebilirler. Gördüğünüz gibi tam gıda olmuş oldu bu. Yani bir sıkma yağ kullanmadan bu yemeği hazırlamış olduk. İleride daha farklı şeyler de göstereceğim. Şimdi peki bunun amacı ne? Yani alt tarafı aslında çok bir şey yok. Sizler yemek kanallarına, yemek sitelerine gittiğiniz zaman oldukça gösterişli şeyler görüyorsunuz muhtemelen. İşte bilmem ne sosu, oradan bir şey akıyor, muazzam görüntüler. Buraya geliyorsunuz, değişik seslendirmeler,
Tabi burada da B neden var ama demek istediğim oralara göre biraz fazla sade gelebilir bu yapılanlar. Peki neden? Neden böyle yapıyorum? Sevgili dostlarım, bu konuda ne kadar bilgilisiniz bilmiyorum ama eğer çölyaklıların tükettiği ürünleri incelerseniz, bu reyonlar olsun, paket gıdalar olsun, bunlardan tutun da restoran konseptinde, kafe konseptinde olan yerlere kadar incelediğinizde değişik bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Yani bilgili olmayanlar şöyle bile düşünebilir. Ya bu insanlar yani ne kadar çok şeye sahip, ne kadar çok imkana sahip. Adamlar herhalde sıkılmış, yani o kadar büyük imkanlar tanınmış ki adamlara, artık sıkıntıdan çok değişik tatlılar, işte hayatımızda duymadığımız değişik tahıllardan bilmem çok acayip şeyler yapıyorlar. Çok acayip tatlılar yapıyorlar. Çok acayip işte bir bayram oluyor, glutensiz baklava oluyor. Yani sanki her şey var da bir baklava canı çekti adamların. Hani sıkıldılar artık bütün bu imkanlardan, yemeklerden. Sıra baklavaya geldi, sıra bilmem ne tatlısına geldi. İşte bir ekmek oluyor, kilosu 25 liraya. İçinde değişik değişik şeyler var. Ki benim söylediğim yıllar öncesinin fiyatı, hani şu anda kim bilir ne durumda. Ben de açıkçası bakmıyorum. Fazla içimi karartmak istemiyorum. Fakat konuyla ilgili bilgili olan kişiler de şöyle düşünebilir. Ya bu insanlar rutin hayatta alması gerekenleri sade bir şekilde zar zor alıyor. Zaten hassas bünyeleri var. Bu iş hani sadece glutenle de sınırlandırılamaz. Başka alerjenlerin de minimize edilmesi gerekiyor. İnsanlar eğer talep ediyorsa, işte atıyorum laktozsuz olması, öbür tercihler, bunlara dikkat edilmesi lazım. Fakat bunlar yok. Acayip bir imaj, acayip bir gösteriş, acayip fiyatlar. Fakat bana sorarsanız olması gereken minimal şeyler, temel şeyler yok. Bunu niye böyle yapıyorlar? Talep eksikliği olabilir, bilgisizlik olabilir. Bu insanların tabii zorunlu bir durumu var. Bir kesimin, çölyaklı olanların özellikle. Yani hiçbir şekilde bir öğünde dahi bir kırıntı kadar bile olsa gluten içeren bir şey tüketemiyorlar. Eser miktarda içerse bile. Paketlerde o yüzden yazar zaten eser miktarda gluten içerir ve benzeri ifadeler yer alır. Dolayısıyla insanların seçim hakkı kalmayınca da içeriği ne kadar kötü olursa olsun, normal şartlarda bir hastalığı olmasa onu gıdayı belki yemek aklına bile gelmeyecek. Ama dediğim gibi zorunluluktan ya onu yemek zorunda kalıyor ya da aç kalıyor. Gördüğünüz gibi burada gösterdiğim size çok basit gelebilir. Ama sırf bu yaptığım şey bile rutinde yapılıyor olsa ben size söyleyeyim, yani benim hayatım mesela değişirdi. Bayağı değişirdi. Bu arada pilavla ilgili, pirinçle ilgili belki merak edeceksiniz. Bir sürü pilav yapan yer var. Niye bunlar sakıncalı oluyor bilmeyenleriniz için? Pirinçlerin çoğunda da ambalajlama esnasında bekletildiği yerlerde vesaire gluten bulaşması oluyor. Çünkü buğday ürünleriyle aynı hatta ambalajlanıyor çoğu. Bu yüzden çölyaklıların özellikle gluten bulaşmamış pirinçten yapılmış olan pilavları tüketmesi gerekiyor. Pirinçleri tüketmesi gerekiyor. Ayrıca pilavın yapıldığı yerde, pirincin kullanıldığı yerde de herhangi bir bulaşma olmaması gerekiyor.
Bunu da bir ara bilgi olarak vereyim bu konuda bilgisi olmayan kişiler için. Devam edebiliriz kaldığımız yerden. Yıllardır yapılan pek çok üründen daha faydalı olabilecek, daha sürdürülebilir olabilecek, daha pratik olabilecek alternatiflerin olduğunu düşünüyorum. Burada sadece çok basit tutarak sizlere gösterdim, çok kısa tutarak bu zihniyetin değişmesinin, bunların da uygulamaya girebilmesinin çok kolay olacağını düşünmüyorum. Zaman alacaktır. Ben de düzenli yayın yapamıyorum belki henüz ama elimden geleni yapacağım. Gördüğünüz bu uygulamayla gıdaları ayrı ayrı tüketme şansı veriyorsunuz insanlara. Dediğim gibi farklı hastalıkları olan insanları bir arada tutabilirsiniz. Çok daha zor kısıtlamaları olan insanlar var tabii. Onlara yönelik daha da başka kolaylıklar sağlanması gerekiyor. Neyse bu videoda fazla uzatmak istemiyorum. Bu konuları daha sonra zaten detaylı olarak konuşuruz. Şimdilik bir ufaktan giriş yapmış olayım ben de sözlü olarak bazı şeylere. Kanalıma şimdiden abone olan herkese teşekkür ederim. Çok sık video yükleyemediğim için henüz videolarımı göremiyor olabilirsiniz. Eğer videoları kaçırmamak istiyorsanız abone olun yanındaki zili tıklayarak tümü diyebilirsiniz bildirimler için. O zaman ben video yüklediğim zaman size bildirim gelecek. Dolayısıyla bu şekilde kaçırmamış olursunuz videolarımı. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğeni tıklarsanız ben de izlemiş olduğunuzu anlarım. Ve tabii yorum da yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın.